Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yumuşacık pankek tarifi vermek istiyorum. Bu tarif 2 kişiliktir. Bunun için 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı toz şekeri kabıma ekleyip kabarana kadar çırpıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey krem şanti kıvamına gelene kadar çırpmanız. Eğer öyle yaparsanız pankekleriniz gerçekten yumuşacık puf puf olacaktır. Kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun için içerisine yarım su bardağı süt ekliyoruz. Yarım paket kabartma tozu ekliyoruz. Bir pakette vanilya yani vanilin ekleyip üzerine bir su bardağından bir parmak eksik un ekleyip güzelce çırpıyorsunuz. Unu azar azar eklemeye dikkat edin. Yoğun homojenize bir kıvam alana kadar blender yardımıyla, çırpıcı yardımıyla güzelce karışımımızı karıştırıyoruz. Kıvamı arkadaşlar katı olmayacak, akışkan bir kıvamda olacak. Burada sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Eğer katı olursa üzerine süt ekleyip kıvamını açabilirsiniz. Bu tarif 2 kişilik bir tariftir. Yaklaşık 9 adet içerisine çıkıyor. Bu şekilde sos kutum vardı. Buna harcımı ilave ettim. Siz kaşık yardımıyla da aynı işlevi görebilirsiniz. Burada tavamı güzelce ısıttım. Yağlamadım. Dikkat etmeniz gereken şey tavanın yapışmaz olması. Çünkü pankekler yapışmaz tavada daha güzel oluyor. Göz göz kabarana kadar arkadaşlar pişiriyorsunuz. 5-10 saniye kadar damak zevkinize, görsel zevkinize göre pişirebilirsiniz. Yani 5 saniye sonra ters çevirmeniz gerekiyor. Bu şekilde silikon kaşık kullansanız daha uygun olacaktır. Pankekleri çevirme açısından. Çünkü çoğu kişi pankekleri yapmakta birazcık zorlanıyor. Uygun tava ve ekipman bulamıyor. Yani uygun tava, spatulanız varsa yapabilirsiniz. Burada benim yaptığım hatayı yapan çoğu kişi olduğu için bu videoyu kesmeden paylaşmak istedim. Eğer burada yanlış şekilde pankeki kaldırmaya çalışırsanız bu şekilde yapışabiliyor arkadaşlar. Altlı üstü güzelce pişirdikten sonra görüyorsunuz. Yaklaşık dediğim gibi 5 saniye bir tarafı, 5 saniyede diğer tarafı pişmiş oluyor. Burada yapışmaz tava kullanmanızın özellikle avantajı arkadaşlar. Bu şekilde harç yapıştıysa güzelce sıyırıp temizleme imkanınız daha kolay oluyor. Aynı şekilde tava ve spatulamı temizledikten sonra tekrardan harcımı döküp uygun boyutlarda pankeklerimi hazırlıyorum. Burada biraz daha büyük yapmak istedim. Göz göz kabardıktan sonra yavaş yavaş spatula yardımıyla ters çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer fazla yanık seviyorsanız 7-8 saniye kadar bekleyebilirsiniz. Güzel çevirdikten sonra burada kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık oluyor. Lezzeti de şahane diyebilirim. Mutlaka deneyin. Bu arada benim ilk yapışım. İlk yapmama rağmen gayet güzel yaptım. Diğer ilk yapan kişiler birçok hata yapmış. Onları da dikkate alarak bu tarifi sizlere detaylarıyla paylaşmak istiyorum. Harcı döktükten sonra göz göz kabaracak, böyle baloncuklar çıkacak arkadaşlar. Bu aşamada ben tavanın altını kısıyorum. Çünkü ben bir taneyi çevirene kadar diğeri yansın istemiyorum. Tavanın altını kısık ayara aldıktan sonra çeviriyorum bu şekilde. Daha sonra altını açıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu detaylara da dikkat ederseniz sizin de ilk yapışınızda böyle güzel yumuşacık pankekleriniz olacaktır. Yine sormak istediğiniz soru varsa tabii ki bana sorabilirsiniz. Burada pankek harçlarım bitti. Yaklaşık 9 adet çıktı. Şöyle göstermek istiyorum. Yani o kadar basit bir tarif ki sadece uygun malzeme seçimi, uygun bir tarif herkes yapabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde pankeklerimi hazırladım arkadaşlar. Az yapmak isteyenler için uygun 2 kişilik bir tarif oldu. Bu şekilde detaylı göstermek istiyorum. Bunun üzerine çikolata sos ekleyebilirsiniz. Bal serpebilirsiniz. Yani tamamen damak zevkinize kalmış. Ben bu şekilde cevizle balı karıştırıp içerisine harç yapacağım. Çocuklarınıza okul beslenmesinde veya sabah kahvaltılarında gayet güzel, lezzetli yapabileceğiniz sağlıklı bir atıştırmalık arkadaşlar.
mutlaka beğenip yorum yapmanızı istiyorum. Çünkü yapamayan kişiler var. Onlara tüm detaylarıyla paylaştım burada. Sizler de eminim çok güzel yapacaksınızdır. Yanmaz tava, yanmaz bir spatula yardımıyla bu işi güzelce halledebilirsiniz. İçerisine ballı cevizlerimi ilave ettim. Tabii ki kapanmıyorlar. Bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Sonradan içerisine kürdanla sabitledim. Ve final arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.